Ekonomi politikalarında sık duyulan bir kavram var, dışlama etkisi. Peki bu etki nedir? Neden ortaya çıkar ve hangi sonuçlara yol açar? Dışlama etkisi, devletin harcamalarını artırmak için borçlanması sonucunda özel sektör yatırımlarının azalmasıdır. Yani devlet piyasadan borç çektiğinde özel sektör için daha az kaynak kalır. Özel sektör dışlanmış olur. Bir ülkenin hükümetini düşünün, devlet büyük bir altyapı projesi için tahvil ihraç ediyor. Yatırımcılar devlete borç vermeyi güvenli bulduğu için paralarını özel sektör yerine devlet tahvillerine yatırıyor. Sonuç olarak da özel şirketler borçlanmakta zorlanıyor veya daha yüksek faizlerle borçlanmak zorunda kalıyor. İşte buna da biz dışlama etkisi diyoruz. Bir mahallede tek bir banka olduğunu düşünün. Hem devlet hem de girişimciler bu bankadan kredi almak istiyor. Eğer devlet çok fazla kredi çekerse girişimcilerin payına az kredi kalıyor, az kaynak kalıyor. Bu da özel yatırımların geri planda kalmasına yol açıyor. Dışlama etkisi ekonomide birkaç sonuca yol açıyor. Bunlar nelerdir? Hemen bakalım. Faiz oranları yükselir, özel sektör yatırımları azalır, uzun vadede ekonomik büyüme yavaşlayabilir. Ancak bu etki her zaman kaçınılmaz değildir. Eğer ekonomi durgunluktaysa ve kullanılmayan kaynaklar varsa devletin harcama artışı özel sektörü dışlamadan büyümeye destekleyebilir. Ekonomistler arasında tartışma hep sürer bu konuda. Kimileri devletin yüksek harcamaların özel yatırımları boğduğunu savunur. Kimileri ise özellikle kriz dönemlerinde devlet harcamalarının ekonomiyi canlandırarak özel sektöre alan açtığını söyler. Özetle dışlama etkisi devletin borçlanmasının özel yatırımları geri plana itmesi demektir. Ama bu etkinin gücü ülkenin ekonomik koşullarına bağlıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Kriz zamanlarında devlet harcamaları faydalı mı? Yoksa özel yatırımları engelliyor mu? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.